Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videoda yine buluştuk. Buluşturana hamdolsun. Arka arkaya Musa peygamberle ilgili Kur'an'da hikayesi geçen, kıssası geçen meseleleri konuştuk. Bu kadar Musa hikayesi konuşunca Tevrat'ı konuşmamak olmazdı. Bundan dolayı bugün Musa'ya verildiği iddia edilen Tevrat kitabı üzerinden bir konuşma sunacağım size. Tevrat kitabı gerçekten üzerinde çok durulması gereken bir kitap. Neden? Çünkü İncil'deki hikayelerden tut da Kur'an'daki hikayelere kadar hepsinin kökeni aynısı olmasa da Tevrat'ın peygamberlerinin hikayeleridir. Onun için İncil'i ve Kur'an'ı değerlendirmek istersek işe Tevrat'tan başlamak lazım. Tevrat'ın ne kadar bu kitapları etkilediği, bu kitapların zuhurunda ne kadar etkilediği, ne kadar etkilemediğini de o zaman daha iyi değerlendirmiş oluruz. Ben bu konuyu çok uzundur. Onun için kısa tutmaya gayret edeceğim. Ve 2 safhada sunmaya çalışacağım. Birinci bölümde Yahudilere göre Tevrat nedir? Yahudi inancının Tevrat'ı nedir? İkinci bölümde ise Kur'an'daki Tevrat nedir? İkisi birbirinden epey farklılık gösterir. Ve ikinci bölümde ayrıca Tevrat hikayelerinin, Tevrat'taki mesajların Kur'an'da olmasa bile hadis veya söylemler üzerinden nasıl İslam zihnini etkilediğini de orada arz edeceğim. Önce Tevrat'a bakalım. Tevrat nedir? Tevrat İbranice Torah. Torah nedir? Onların kutsal kitabı. Tevrat ise Torah'ın Arapçasıdır sevgili dostlar. Yani Yahudiler Torah derler. Araplar ise Tevrat derler. Bir tercüme işidir bu. Peki Torah veya Tevrat ikisini de aynı anlamda kullanıyorum ben şimdilik. Nedir? Yahudi geleneğinde Tevrat öğreti, doktrin, kılavuz, hüküm, kanun gibi kelimeleri kapsar. Yani bir hayat anlayışını ifade eder. Bunun Musa'ya verildiği iddia edilir. Ve 5 kitaptan meydana gelmiştir. Bu 5 kitabın isimlerini de arz edeyim. Tekvin, Çıkış, Leviller, Sayılar ve Tesniye'dir. Bu 5 kitap tabii ki Yahudi dünyasında da Tevrat'ın bu 5 kitaptan mı ibaret olduğu yoksa başka bir şey daha kapsamlı bir şey olduğu da tartışılıp durmaktadır. Sohbetimizin ilerleyen safhalarında bunu göreceğiz. Önce Yahudiliğin bir kolu, bir mezhebi gibi olan Midraş Yahudiliğinden söz edeyim. Midraş Yahudilerine göre Tevrat dünyanın yaratılmasından önce, dünyanın yaratılışından önce yaratılan 7 şeyden biridir. Ve dünya yaratılmadan 974 nesil önce
Tevrat yaratılmıştır. Yahudi Midraş inancından bahsediyorum. Yahudi. Yani dünyanın ve insanın yaratılışından çok önce. 974 nesil önce. Peki o Tevrat kime hizmet etmiş, kime hitap etmiş? Tanrı'ya danışmanlık yapmış sevgili dostlar. Ne için? İşte alemlerin yaratılması, varlığın oluşması, danışmanlık hizmeti yapmış. Ve Tanrı günün 1/3 Tevrat okuyarak ve onun yorumunu izleyerek geçirmiştir. Yorumuna da Mişna deniyor. Mişna çalışmıştır. Yorumuna da çalışmıştır. Onu kim yorumlamış bilemem. Bu bahsedilenler, bu Tanrı'nın Tevrat'ı yarattığı, işte çalıştı, Mişna, alem yaratımı. Çok tuhaf geliyor değil mi? Akla, hikmete, bilime falan. Ancak Kur'an'daki Tevrat konusuna geçtiğimizde ve bir takım İslami inançlarda yer etmiş görüşleri sizinle paylaştığım zaman bu Tanrı'nın Tevrat çalıştığı veya yorumunu çalıştığı anlayışının pek de tuhaf olmadığını göreceksiniz. Çünkü İslami inançta da buna benzer görüşler vardır. Yeri gelince onu hatırlatacağım sevgili dostlar. Gerçekte ise Musa'nın Tevrat'ı yazıp yazmadığı tam olarak bilinmemektedir. Buna rağmen geleneksel anlayışta Tevrat'ın sözlerini bir kitaba yazdığı ve bu kitabı ahit sandığının içine koyduğu ve bunu Kohenlere teslim ettiği. Ahit sandığı sözcüğü geçtiği için onu da üzerinde bir iki laf edeyim sevgili dostlar. Ahit sözleşme, söz verme, ahdetme var ya, ahit sandığı bu. Ahdetme, söz verme, sözleşme. Bu sözleşme kimler arasında olmuş? Tanrı ile İsrailoğulları arasında ki bir sözleşme. Sözleşmenin metni nedir? Tevrat'tır. Onun için Tevrat kutsal bir metindir. İkisi arasında Tanrı ile İsrailoğlu arasındaki ahitnamedir, sözleşmedir ve kutsal olması lazım. Ve onun bırakıldığı sandığa da ahit sandığı diyorlar. Bu Tevrat, yine Tevrat iddiasına göre Musa'dan önce yaşamış olan Nuh, İbrahim ve Yusuf gibi peygamberler Tevrat okuyormuş. Daha Musa'dan önce yaşamış olan bu peygamberlerdir bunlar. Nasıl oluyor da Musa ile kitaba dönüşmüşse nasıl oluyor da onlar Tevrat'a göre yaşıyorlar ve Tevrat okuyorlardı. Tabi buraya Kur'an'ın temel bir itiraz getiriyor. Ayette diyor ki İbrahim Yahudi değildi diye, Müslümandı diye. Kur'an'ın bir itirazı var bu konuda. Ama onlar öyle söylüyor. Aslında yine Yahudi kaynaklarında hani yazılmış verilmiş ya deniyor. Süleyman peygamber zamanında ahit sandığının açıldığı söyleniyor. O kaynaklarda açılmış ve içinden 2 tane levha çıkmış.
fazla büyük bir kitap veya bilmem ne çıkmamış. Buna göre diyorlar ki asıl nüsha kayboldu. Kaybolmuştur. Yahut da kaynaklarda anlatılanlar gerçek değildir diyorlar. Bir başka görüşe de Musa tarafından 13 nüsha yazıldığı ve bunun 13 Yahudi kavmine, topluluğuna verildiği iddiası var. Yahudi Lazarus Yapeh diyor ki bu gerçek değil. Musa'nın o 13 tane Tevrat yazıp da dağıttığı gerçek değil. Bunu İslam ortaya çıktıktan sonra Müslümanlara karşı bir tepki, bir savunma olarak Yahudiler uydurmuşlar. Ama bir inanç olarak kalıyor hala. Tevrat'ın tahrif edildiği konusunda pek çok bilgi vardır sevgili dostlar. Bu tahrifatın en önemlilerinden biri Süleyman peygamberin oğlu olan Rehoboam ve Yahudi halkı Tevrat'ı terk etmiştir. Reddetmişlerdir. Süleyman peygamberin oğlu bu işe öncülük yapmış kral o. Babası ölünce yerine geçen kral. O reddetmiş ve halkını da buna zorlamış. Evet. Daha sonra Yahudi krallığından Ahaz, milattan önce 736-716 yıllarında Tevrat okumayı yasaklamış sevgili dostlar. Bu da Yahudi. Ve mabetteki Tevrat'ı mühürlemiş, Tevrat'taki Tanrı'nın isimlerini değiştirmiş, put isimleri bırakmış yerine. Amon ise 642'de Tevrat'ı yakmıştır. Arkadaşlar bunu ben söylemiyorum. Yahudi kaynaklarına göre söylüyorum. Zaten isim de verdiğim zaman Yahudi kralları veya Yahudi düşünürlerinin kanaatleridir bunlar. Menasah zamanında Hz. Musa'nın yazdığı söylenen ve mabette korunan asıl nüsha kaybolmuştur. Bugün de hala Süleyman mabedinde onun altını kazıp arıyorlar ya kutsal şeyi Ahit sandığı. mabedi Ahit sandığını. Olmayan bir şeyi mi arıyorlar? Evet, olmayan bir şeyi arıyorlar. Bu kadar milattan önce yok, kaybolmuş bilmem ne. Kudüs Talmud'undaki rivayete göre Talmud günümüzde hala saklandığı bu yerde durmaktadır. Bugünkü Tevrat'ı yazan yazıcı alim Ezra bugünkü Tevrat'ı o yazmış demek ki. O ortaya çıkarmış gerçek. Kaybolmuş, yakılmış, bilmem ne olmuşu o çıkarmış ortaya güya. Babil sürgününden sonra Ezra İsrail topraklarında yaşayan Yahudiler arasında tamamen unutulan Tevrat'ı sözlü yorumu ile birlikte yeniden oluşturmuştur. Şimdi bu duruma göre bu kitabın vahiy veya Musa'nın kitabı olduğu ne kadar tutarlıdır kendi kaynaklarına göre. Ve bu yeni Tevrat'ta bazı değişiklikler de yapmıştır. Tevrat'ın biri Yahudilere, diğeri Samirilere olmak üzere iki tip Tevrat'tan da söz ediliyor.
Ve bu iki Tevrat arasında 6.000 farklılık vardır. 6.000 farklı. Artık hikayelerde mi, nerelerde, hepsinde, anlatımlarda farklılık vardır. Yahudi filozof İbn Meymun'a göre, Meymonides falan deniyor ya, 12. yüzyılda o Abbasi topraklarında yaşamış. İslam topraklarında yaşamış. Diyor ki Tevrat'ın her sözü Tanrı'ya aittir. Bir rivayete göre zaten bugünkü eldeki Tevrat'ın düzenleyicisi İbn Meymun'dur. Ona göre diyor her sözü Tanrı'ya aittir. Hatta onun tefsiri de Tanrı'ya aittir. Bunun böyle inanmayan kafirdir. Damgayı basıyor. Bu bir filozof. Yahudi filozofu. Diyor Tevrat'ta vahye dayanmayan herhangi bir kelimenin bulunduğunu söyleyen kimse kafir olur. Bir başka Yahudi alime göre Tanrı Tevrat'ı aracısız olarak Musa'ya kelime kelime yazdırmıştır. Aracısız. Yani melek falan da yoktur. Ve Tevrat bütün yönleriyle sahihtir diyor. Onda hiçbir çelişki yoktur. Ve olduğundan şüphe edilemez. O neshedilmeyecek, değiştirilmeyecektir. Onun senedi kesintisiz ve sahihtir. Böylesine bunları söylüyorlar da fakat eldeki kitap tartışmalıdır. İnsanlık yaratılmadan 974 nesil önceden yaratıldı, kağıda mı yazıldı? Böyle burada bir soru. Kağıda mı yazıldı? Tanrı Tevrat mı çalıştı? 2. Musa dağa gitti, Sina Dağı'na. Levhalara yazdı, getirdi. Bu levhalar nedir? Bu levhalar taştan mı, metalden mi? Yani tuhaf gelir size ama sevgili dostlar, yani levhalar var yazılmış ve bu 5 kitap kaç levhaya sığar sizce? Şu kadarcık bir levhayı düşünün. Binlerce levhaya ihtiyaç olur değil mi? Bunu Hz. Musa dağdan indirebilir mi? Bunu ne kadar zamanda yazabilir? Metal olmadığına göre taşa kazımıştır. Ama bazı izleyici dostlarımız burada şöyle bir itiraz geliştirebilirler. Gülüyorum, ne diyeyim yani. Tanrı dilerse yapar. Nasıl yapar? Bizim aklımız ermez derler. Oysa ki Tanrı ilmine aykırı davranmaz. İlmi, hikmeti veyahut da kudretini ilmiyle sınırlamıştır. Eğer böyle olmazsa haşa o rastgele kafasına göre hareket eden bir kudret olmuş olur. Onun için bu Tanrı dilerse olur sözünü anlamanız lazım sevgili dostlar. O itiraz edeceklere söylüyorum. Tanrı öyle kafasına göre takılan bir kudret değil. Neyse oraya daha da geleceğiz de önce sizlere Yahudilerin
Yahudi ulemanın ve filozofların Tevrat'ı eleştirmesini sunmak istiyorum o konuda. Demiştik, Menesa Tevrat'ın vahiy mahsulü olduğunu reddeder ve Musa'nın yazdığını iddia eder. Ne kadar yazmış? 5 kitabı mı yazmış? 5 kitabı nasıl yazıyor? Kendisinden önce Yusuf, Nuh, İbrahim, Lut, hepsi bunları sayar. Kendisinden önceki peygamberlerin Musa yazmışsa onlar hangi Tevrat'a göre hareket etmişler? Elde Tevrat yok. Bir. İkincisi, Musa'dan sonra gelen peygamberler var. Davud, Süleyman, Zekeriya. Bunların hikayelerini daha doğmamışlar, hayata gelmemişler. Bunların hikayeleri Musa'nın yazdığı Tevrat'tan nasıl yer alır? Daha Musa'dan yüzlerce yıl sonra hayata gelecekler. Tevrat yüzlerce yıl sonra oluşacak olayı mı söylüyor sizce? Musa'nın yazdığını dedim iddia ediyorlar. Bu anlamda Hivi el-Belhi veya Yahudiler ona el-Kelbi diyorlar. Yani köpek diyorlar, hakaret ediyorlar. Bu eleştirisinden dolayı. Ne diyor? Tevrat'ı 200'e yakın yerde tenkit eder ve yanlışını söyler. Bazı Rabbilere göre, Rabbiler nedir? Yahudilerin alimleri ve din adamlarıdır. Rabbilere göre Tevrat'ın yazılımında kronolojik sıra bakımından yanlışlıklar vardır. Rabbiler bunu söylüyor. Filozof veya diğer aydınlar söylemiyor. ...1656'da Amsterdam'da Yahudi topluluğundan kaçıp oraya sığınan filozof Spinoza, ki bu da büyük bir Yahudi filozofudur, kanaatlerinden dolayı Tevrat'ı eleştirisi, Tevrat'ın yanlışlıklarını söylemesinden dolayı Yahudi cemaati tarafından, din alimleri tarafından afaroz edilmişlerdir. 1858'de sevgili dostlar, Bernard Fessenthal, bu bir Yahudi alim, Hahamlar Konferansı'nda mucizevi hikayelerin Tevrat'tan çıkarılmasını teklif etmiştir. Yani gülünçtür diyor. David Einhorn ve Kaufmann Köhler Tevrat hikayelerini insan ürünü, ilkel mitoloji olarak görmüşler. Ve Tevrat'taki birçok hata ve çelişkiye dikkat çekmişler. Emil Hirsch daha da ileri gitmiş, Tevrat'ın vahye dayanmadığını söylemiş ve bunun Musa tarafından da yazılmadığını iddia etmiş. Bu kanaatlerin birçoğu muhafazakar hahamlar tarafından da kabul görmüştür sevgili dostlar. David Blumenthal, Rabbani Maton, Torah'ın yani Tevrat'ın doğmasını eleştir, doğmaları var, tartışması kabul edilmesi. Onları eleştirmiştir. Tevrat'ın Tanrı tarafından Sina'da Musa'ya verilmediğini söylemiş. Onun bütününün Musa'ya vahyedildiğine yönelik, Tevrat'ın o 5 kitabın Musa'ya vahyedildiğine yönelik bir kaydın Tevrat'ta yer almadığını söylüyor. Yani böyle bir şey yok diyor. Tevrat'ta da yok. Bunu niye uyduruyorsunuz? Abraham Geiger diye bir Yahudi alim,
Sina kaynaklı, sabit ve değişmez. Sina'da vahyedildiği söyleniyor. Sina kaynaklı, sabit ve değişmez vahiy anlayışına karşı gelişme gösteren vahiy anlayışını savunmuştur. Gelişme gösteren bir vahiyden bahsediyor. Çünkü standart ve sabit bir vahiy söz konusu burada. Ona göre vahiy bilimin, keşiflerin ve akıl sahibi insanın buluşlarıyla sürekli yenilenmektedir. Vahiyye söylüyor. Tevrat bu anlayış çerçevesinde ilk gelişmelerin bir kaydıdır insanlığın. Fakat artık önemini yitirmiştir. Onun kendi dönemine ait mucizevi hikayeleri bugün için ilkel mitolojiden ibarettir. Bütün bunlar sevgili dostlar, Yahudi alimlerinin Tevrat hakkındaki düşünce ve kanaatleridir. Bir de Kur'an'da geçen Tevrat'a bakacağız daha sonra. Fakat genel bir kanaat ortaya koymam gerekirse Tevrat diye bir kitap, vahyedilmiş bir kitap yok. Neden yok? Tanrı dünyayı ve insanları yaratmadan önce var etmiş. Aslında hayatın akışında nerede? Babil'de, Anadolu'daki bir Sümerler veya daha geriye gidebileceğimiz zamanlardaki insanlığın deneyimleri ve bir anonim kitabıdır. Ortak. Yani onun içinde Adem'den başlatıyor, devam ettiriyor. Her gelen düşünür, filozof, bilge bunları anlatmış. Kendine göre bir hayat anlayışından bir şeyler anlatmış ve bu anlatılanlar kitap haline gelmemiş. Zaten o zaman ne kitaptan söz edeceğiz ki? Bunlar nesilden nesile sözlü olarak aktarılmış. Yani Adem'den beri, ki Tevrat'ta onu kabul ediyor, Adem'den beri hikayeleri anlatıyor sözlü olarak. Şimdi sözlü anlatımda ne kadar değişime uğrar, ne kadar eklemeler yapılır, ne kadar çıkarmalar yapılır sizin takdirinize bırakıyorum. Onun için her ne kadar Yahudiler Tevrat 5 kitaptır diyorlarsa diye başka görüşler de var. Tevrat, bir yazılı Tevrat var. Bu 5 kitap. Bir de yazılı olmayan bir Tevrat var. Hala devam edip geliyor. Günümüze kadar gelmiş. Artık şimdiden sonra yeni bir Tevrat anlayışı ortaya çıkar mı? Hani biliyorsunuz günümüzde Tanrı'yı zorlamak, kıyamete zorlamak iddiaları var. Yeni bir Tevrat yaratma iddiaları da olabilir. Bunların bizim için dert midir? Müslümanlar için veya diğer milletler için? Evet, derttir. Bu anlayışlar istesek de istemesek de kitleleri etkiliyor. Dini anlayışları da etkiliyor. Hristiyanlığı da etkilemiş, İslam'ı da etkilemiştir. Onun için bunu iyi bilmek ve etkilerini ne karşı bir anlayış geliştirmek lazım. Ben hatırlıyorum rahmetli Yaşar Öztürk. Ne? Yaşar Nuri. Yaşar Nuri Öztürk televizyonlarda boyuna şunu söylüyordu. İşte bu İsrailiyattır, şu İsrailiyattır. Kur'an'ı anlatırken, İslam'ı anlatırken.
Güzel de İsrailiyattır dediğin zaman bir şey anlaşılmadı. Yani Yahudiler mi Kur'an'ı bozdu, Kur'an anlayışını daha doğrusu bozdu? Ona mı İsrailiyat diyorsunuz? Yahut da İsa'nın içindeki bir takım söylemlere mi? O konuda doğru dürüst bir açıklama da yapılmıyordu. Ama bana göre İslam'da bu anlamda bir bozulmadan söz edeceksek sadece Yahudileri suçlamak olmaz. Niye olmaz? Şöyle bir atasözümüz vardır. Ağacın kurdu içinden olmazsa bir ağacın o ağaca zeval yoktur. Yani ihanet içeride olmazsa dışarıdan gelen ihanetler pek etkili olmaz. Belki de Müslüman alimler Yahudilerin yapacağı zarardan daha büyük zararlar yapmışlardır. Bunu Kur'an'daki Tevrat bölümünde işleyeceğim. Teşekkür ederim.